Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. İstanbul'da güzel güneşli bir gün, insanın içini ısıtıyor. Ama sonbahar artık kışa kendini devrederken biz de kendi kabuğumuzdan bir şeyleri değiştiriyoruz. Nasıl gece tabiat ve insanlar, bütün hayvanat sesini kısıyor, uyuyor, yarı ölü, tekrar ertesi gün diriliyor. Aslında her gün Allah Teala bize bir ölme, bir de dirilme hakkı veriyor. Kainattaki bu muhteşem sistemin içerisinde ona ahenkle uyum içerisinde yaşayanların maddi manevi kazanç çıktığı bir güzelliğin içinde yaşıyoruz. İmtihanlar yanlış hareketleri yapan ve bunda ısrar edenler için dünyada bir zillet, bir düşme ve zorlanma nedeni olur. Ama doğru hareketleri yapanlar için bir derece, istidraç, yukarı doğru bir çıkış hamlesi olur. Allah Teala tıpkı okul hayatında olduğu gibi, nasıl biz okul hayatında bir derse çalışmayıp dersten kaldığımızda hangi okula gidersek gidelim kaldığımız dersten devam ediyorsak, o dersi vermek zorunluluğumuz varsa, hayat okulu da böyle, kaldığımız yerden aynı imtihan taşınsak da gittiğimiz yere bize gelir. Aziz dostlar, kainattaki bu muhteşem devinim, dövünüm, dönüşüm, bütün bu dönüşün içerisinde ahenge ayak uyduran, bunu başarabilen insanlar yolculuğunu kutlu ve güzel kılıyor. Aynı hayat, aynı şehir, aynı vasıtalar, aynı insanlar, birisi batsın bu dünya diyor, birisi de var olsun bu dünya. Allah ne güzel yaratmış. Bizi imtihana göndermiş ama sürgünde olduğumuz yerde bile güzel. Güneş ne güzel doğuyor. Ay ne güzel ışıldıyor ve ağaçlar ne güzel gölgelik yapıyor diyerek her türlü nimetin şükrü ve edası içerisinde oluyor. Şikayet edenler, bir de teşekkür edenler. Biz hangi sınıftayız? İnsan aciz ve naciz bir varlık. Aciz olması demek bu alemde şikayet etmesi gerektiği anlamına gelmez. Allah kullarına sonsuz nimetin önünü açmış. Dileyen içinden istihkakını, hak ettiğini alıyor. Dileyen de bir daha mı geleceğiz dünyaya ya da biz bu dünyaya sürünmeye mi geldik gibi sözlerle Rabbini incittiğini bir an bile düşünmeden aynı hatalı sözler üzerine yanlışı tekrar etmeye devam ediyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü böylesi hallerle hallenen, yani böylesi yaşamı kendine adet edilmiş insanların sonunu, felaketini gördüğümüz evlerde, meclislerde ya ailelerin ızdırabını paylaşmak üzere ya da kendi dertlerini dinlemek üzere bir şekilde buluşuyoruz. Üzücü. Gerçekten çok üzücü. İnsanların kaybettiğini görmek. Ama gerçekte kaybederken kazanmak marifettir. Kazanırken kaybetmek en büyük mağlubiyettir. Çünkü şirketinizin, varlığınızın, değerinizin düştüğünün farkında değilsiniz. İşte tam bu devrede dostlar devreye girer ve bize değerimizi hatırlatır. Sen bu hali hak etmiyorsun. Sen bunu yaşamamalısın. Sen şöyle yapmalısın diyerek bizi hale, hani bizi kaptan kapa koyarlar. Bizi halden hale koyarlar. Bizi keşke yanlış hale düşe yazdığımızda, tam düşmeye kalktığımızda bizi oradan alıp daha güzel bir hale getirseler. Dostlar, içinde bulunduğumuz toplum, öğretmenlerimiz, imamlarımız, önderlerimiz. Bakınız, bunun için filozof olmaya, profesör olmaya, allame-i cihan olmaya gerek yok. Sözlü, yani güzel sözleri bir araya getirmeye de gerek yok. Gönül gözüyle bakan, kalbiyle hisseden herkes bunu yaşayabilir, bunu yakalayabilir. Anadolu'da ve dünyanın birçok ülkesinde, özellikle kırsal kesimde insanların tevekkülle Allah'a gerçek bir bağlılıkla yaşadığını, kültürleri, değerleri çok az da olsa o aza çok güzel sarıldıklarını görüyoruz. Dünyada da
birçok azınlık Müslüman olsun, başka inanış müntesipleri olsun. Her bir azınlık olduğu yer dini değerlerini çok yüksek tutar, birbirlerine sarılırlar. Biz de içinde yaşadığımız şu zaman diliminde birbirimize insan olarak bağlanmalıyız, birbirimizi kollamalıyız. İnanın hepimize karşı sorumluyuz. Bütün insanlığa karşı sorumluyuz. Allah Teala farklı inanış, farklı renk, farklı dillerde bizi var etti ki birbirimizi sevelim, birbirimizle buluşabilelim diye. Yani onun ayetlerindendir. İhtilafu elsinetikum ve elvanikum. Kur'an böyle söylüyor. Sizin dillerinizin ve renklerinizin farklı olması Allah'ın mucizelerindendir. Peki biz bundan ne dersi çıkardık? Ne Arap'ın Acem'e, ne Türk'ün Kürt'e, ne Laz'ın Çerkez'e. Hiç kimseye üstünlüğün olmadığını, üstünlüğün, takvanın en cömert ve en samimi olanımızda olduğunun bilinciyle hayatı kucaklamalıyız. Bu değerlerle, bu düşüncelerle Rabbin rızası ve kulların rızası kazanılır. Allah'ın rızası, Allah'ın Resulü'nün rızası, anne babanın rızası, içinde yaşadığımız toplumdaki insanların bizim hakkımızdaki rızası işte bizim kurtuluş reçetemiz olacak. Ben iyiyim. Senin iyi olduğunu biz nereden bileceğiz? Güzel konuş, yol göster, hal hatır sor, kendi yerine bizi tercih et, görelim o zaman iyiliğini. Sen her şeyin en iyisini kendine, kalanını da bize. Güzel sözleri kendini övmeye, kötü sözleri bizi yermeye. Böyle olursa sendeki bu zenginliği biz niye almak isteyelim ki? Bu zenginlik değil, bu fakirliktir, bu acizliktir. Allah bu durumdan kurtulmayı, maddi manevi zenginliği üzerimize çekip insanlarla paylaşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Sohbetimizi 10 dakika kadar tutuyoruz. Araba sohbetlerimiz sizi de yormasın, izlerken de bunu anlayasınız diye. Vakit çok kıymetli. Vakti suistimal, yani kötü kullanmamak üzere bütün yayınlarımızı yapıyoruz. Araba sohbetlerimizde yorumlarınızı bekliyoruz. Şu konuda konuşmadınız hocam derseniz o konuda da konuşmaya çalışalım. Gönlümüze düşeni, araba yolculuğundaki, seyrimizdeki ruh halimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Sohbet muhabbete, muhabbet uhuvvete, yani sevgi, sohbetimiz sevgiye, sevgimiz kardeşliğe, kardeşliğimiz de devlete, büyümeye, genişlemeye, İnşallah maddi, manevi zenginliğe vesile olur. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.